şeyi Alien X kullanarak yaratırken bir dünya, hiç bitmeyen bir parti, hiç yok olmayan bir ev sahibi, hiçbir kısıtlama yok, hiçbir kural yok. Sen de bizden biri olursun. Güçlü ve hayal edebileceğin her şeyden daha büyük. Gereken tek şey senin yardımın. Uzun zamandır yapmayı planladığım bir karşılaştırma videosuyla karşınızdayım. İzleyenlerin hatırlayabileceği üzere bundan daha önce bir tane karşılaştırma videosu yapmıştım. Ancak o videom çok talep görmediği için buna biraz ara vermiştim. Ancak baktım ki iki farklı evren arasında bir karşılaştırma yapacak olursam bu daha fazla talep görebilir. Onun için sizlerle birlikte kurgusal evrende görmüş olduğumuz en güçlü iki karakteri bu videoda karşılaştıracağım. Ben 10 serisinin en güçlü varlığı olan Alien X ile Esrarengiz Kasaba serisinin en güçlü varlığı olan B-Cypher arasında gerçekleşecek olan bir rekabette kim nasıl kazanır? Evet, böylesi bir karşılaştırma videosunu yapmayı uzun zamandır bekliyordum ve böyle bir videonun ilginizi çekeceğini biliyorum. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Bu arada artık bana sormak istediğiniz soruları YouTube topluluk kısmından sorabilir ve merak ettiğiniz ilgi çekici sorular hakkında video yapmamı sağlayabilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Doğruyu söylemek gerekirse Alien X ve B-Cypher animasyon dünyasının en güçlü ve gizemli karakterlerinden ikisi olarak öne çıkıyor. İkisi de evrensel boyutta güçlere sahip ve normal varlıkların ötesinde yetenekleri vardı. Şimdi sizlere bu karakterlerin kim olduklarını, güçlerini ve potansiyel bir karşılaşmada nasıl sonuçlar doğurabileceklerini detaylıca ele alacağım. İlk olarak Alien X'ten ve sahip olduğu yeteneklerden bahsederim. Alien X, Ben 10 serisindeki en güçlü uzaylılardan biridir. Bu karakter evren varlığı olan Celestial Sapien olarak bilinir ve yaratma ya da yok etme gibi her türlü gücü elinde bulundurur. Güçlerinin kaynağı neredeyse sınırsızdır ve gerçekliği manipüle edebilir, zamanı durdurabilir ya da yeniden yaratabilir. Alien X'in en büyük özelliği düşünce gücüyle istediği her şeyi yapabilmesidir. Ancak bu kadar güçlü bir varlık olmasının yanında kendi içinde tartışan iki kişilik barındırır. Serena merhametin sesi ve Bellicus da öfkenin sesidir. Bu iki kişiliğin onayı olmadan Alien X harekete geçemez, bu yüzden bazen hareketsiz kalabilir. Sıradan bir Alien X'in 2 kişiliği varken Alien X'in 3 kişiliği vardı, çünkü burada devreye Ben Tennys'ın giriyordu. Ben Tennys'ın aklın sesi olarak devreye girdiği zaman elbette işler daha da zorlaşıyor. Şimdi ise B-Cypher'dan ve sahip olduğu yeteneklerden bahsedelim. Az bir bebeğin gazabı, ne yapacağım ben şimdi? Şu olur mu? Olamaz. Zaman bebeği öldürdü. Belki de bu çocuklara işkence edersen konuşursun. Hayır, çocuklar olmaz, hayır. Hadi yapalım şu işi. B-Cypher, Esrarengiz Kasaba serisinin önemli kötü karakterlerinden biridir. O, başka bir boyuttan gelen kozmik bir varlık ve gerçekliği kontrol eden bir düş varlığı olarak bilinir. B-Cypher, rüyalara girme, gerçekliği çarpıtma ve manipülatif zekası sayesinde insanların zihinlerini etkileme gücüne sahiptir. Bill, kaos yaratmaktan hoşlanır ve amacı kendi boyutunu bu dünyaya taşımaktır. B-Cypher, fiziksel bir bedene ihtiyaç duyduğu için bir zayıflığa sahiptir. Fakat bilgi birikimi ve kurnazlığı onu oldukça tehlikeli yapıyor. İki karakterin de kısaca kim olduğundan ve neler yapabileceklerinden bahsettiğimize göre isterseniz yavaş yavaş bu iki karakteri karşılaştırmaya başlayalım. Ben ilk olarak iki karakterin de base formunu, yani kendilerini çok kasmadıkları hallerini karşılaştırmak istiyorum. Bu senaryoda iki karakter de gerçek güçlerini tam anlamıyla kullanmayacağı için Alien X bu durumda biraz daha sınırlı kalabilir. Çünkü Serena ve Bellicus arasında hızlıca karar alması zor olacaktır. Öte yandan B-Cypher da kurnaz bir karakter olduğu için ilk başta zihin oyunları sayesiyle Alien X'i manipüle etmeye çalışacaktır. Ancak bana sorarsanız Alien X evrensel boyuttaki dayanıklılığı sayesinde Bill'in zihin oyunlarından fazla etkilenmeyecektir.
Bu durumda sonuç muhtemelen beraber olur çünkü her iki karakter de birbirine fazla zarar vermeyecektir. İkinci karşılaşmada işler biraz daha ciddiye bineceği için karakterler ufak ufak yeteneklerini ortaya koyacaklar. Bu seviyede işler biraz daha ciddileşeceği için elbette Elden X'in Bill Cipher'a daha sert saldırılar yapması muhtemeldir. Örneğin Elden X gerçekliği çarpıtarak Bill'in hareketlerini kısıtlayabilir. Bill Cipher ise Elden X'in kişilik çatışmasını fark edip onun iki zayıf yanını birbirine düşürmeye çalışacaktır. Ancak doğruyu söylemek gerekirse Elden X'in zaman ve mekan üzerinde etkisi olduğundan Bill'in oyunlarını bozabilir. Elbette bu seviyede Elden X bir avantaj sağlayacaktır. Ancak Bill Cipher'ın kurnazlığı sayesinde tam anlamıyla yenilmez. Üçüncü ve son karşılaşmada iki karakter de tam güç seviyelerinde mücadele edecekler ve bu karşılaşma gerçekten sert olacak. Bu mücadelede her iki karakter de tüm güçlerini kullanacağı için Elden X gerçekliği tamamen yeniden oluşturabilir. Zamanı geri alabilir ve Bill'i saf dışı bırakabilir. Ancak Bill Cipher tamamen fiziksel bedenden bağımsız hale gelerek sadece zihin boyutunda var olmaya çalışacaktır. Bu durumda bile Elden X'in sınırsız güçleri Bill'i yakalayıp yok etmesini sağlayabilir. Sonuç olarak Elden X bu aşamada kazanır çünkü onun gerçeklik kontrolü Bill'in boyutlar arası özelliklerine üstün gelecektir. Zaten olaya mantıklı bir şekilde baktığımız zaman Elden X'in Bill Cipher'a her seferinde üstün gelmesi kaçınılmaz bir durumdu. Çünkü dikkat ederseniz Ben 10 serisinde Elden X evren sürekli olarak yeniden silinmiş olmasına rağmen kendini sürekli olarak kurtarabilmişti. Yani evrendeki her şey silinmişti ve sadece Elden X ve Celestial Sapienler kalmıştı. Bu durumdan hiç zarar görmemişti, hatta evreni yeniden yaratmıştı ve bunu yaparken hiç de zorlanmamıştı. Hatta seri içinde diğer Celestial Sapienlerin de evreni sürekli olarak değiştirdiğini öğrenmiştik. Öte yandan Bill Cipher gerçekten de güçlü ve boyutlar arası bir iblis olsa da o kadar da yenilmez bir karakter değildi. Dikkat ederseniz Bill Cipher final bölümünde en güçlü formuna erişmişti ancak bu formu bile Esrarengiz kasabanın dışına çıkamıyordu. Güçleri hala sınırlıydı ve kendisi final bölümünde Stan ve Ford'un oyununa gelerek zihin silahı tarafından silinmişti. Ancak böylesi bir hareketi Elden X yapsalardı elbette Elden X hiçbir şekilde zarar görmezdi çünkü Elden X evreni yeniden yaratabilir ya da yok edebilir. Evren yok olsa bile hiçbir şekilde zarar görmeyecek bir karakterdir. Sonuç olarak Elden X evren boyutundaki mutlak güçleri ve gerçekliği kontrol etme yeteneği sayesinde tam güç seviyesinde Bill Cipher'ı yenecektir. Elbette ilk başlarda Bill Cipher'ın manipülatif zekası ve zihinsel saldırıları bazı seviyelerde Elden X'i zorlayabilir. Ancak doğruyu söylemek gerekirse Elden X evrensel bir varlık olarak Bill Cipher'la tam gücüyle mücadele ettiğince onu saf dışı bırakabilecek kapasiteye sahiptir. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Elden X ve Bill Cipher arasında gerçekleşecek bir rekabette kimin nasıl kazanacağı hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Bu arada artık bana sormak istediğiniz soruları YouTube topluluk kısmından sorabilir ve merak ettiğiniz ilgi çekici sorular hakkında video yapmamı sağlayabilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.